Dostlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni almış olduğum kameranın testi, yani bir nevi hem kamera testi hem de birazcık balık avı yapacağım. İnşallah bu yeni kameranın hakkını birlikte güzelce veririz. Umarım güzel şeyler çıkar. Bir hayırlı olsun alırım yorumlara. Şimdi dostlar, çekim yaptığım ortamda muazzam bir şekilde insan sesi, vapur sesi, arkada müzik sesi, hayvan sesi, bayağı bir gürültü kirliliği vardı. O yüzden arka plandaki sesi kesmek zorunda kaldım. Videoya eklenti olarak kendim seslendiriyorum. Hem de videoyu kendim izleyip kamera hakkındaki düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Aslında bu videodaki amacım balık tutmaktan ziyade daha çok yeni kameranın çekim kalitesini test etmekti. Bunu da sizlere aktarmaya çalışacağım. Birkaç arkadaşımız bana sormuştu hani hangi kamerayla çekim yapıyorsun diye. Ben de hani o soruları giderme açısından bilgi amaçlı sizlere aktarıyorum. Öncelikle açıkça söyleyeyim, ilk videolarımı, yani bu videodan önceki videolarımı telefonumdan çekiyordum. Yeterli miydi? Aslında bir nebze yeterliydi ama video içeriklerini daha kaliteli sizlere aktarabilmek açısından kamera alma gereğinde bulundum. Kameranın markası DJI Osmo 5 Pro. Bayağı araştırdım. Yani birkaç ay araştırdım. Daha iyi olduğuna kanaat getirdim. Yani kendimce öyle düşündüm. Belki GoPro daha iyidir, bilmiyorum ama DJI 5 Pro bence daha iyi. Yani ilk izlenimim olsun araştırdıklarıma göre. Bu şekilde bir izlenimde bulundum. Yeni başlayacak hani YouTube'a içerik üretecek arkadaşlara da tavsiye edebilirim bu tarz içerikler için. Güzel kalitede, özellikle gece görüntüleri gerçekten de çok güzel. Ben beğendim. Yani fazla bozmuyor görüntüyü de. Gündüz zaten söylemiyorum bile ve daha geniş açıya sahip GoPro'ya göre. Bundan sonra inşallah bu kamerayla devam edeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz kameranın görüntü kalitesini. Umarım boşu boşuna almamışımdır diye tahmin ediyorum. Zaten video kalitesinden de göründüğü gibi bence kaliteli. Boşu boşuna aldığımı düşünmüyorum ama inşallah izlenimler olsun. Sizler için ürettiğim içeriklerin sizlerden geri gelen tepkileri, güzel tepkileriyle birlikte böyle bir hani kendimi güncellemek açısından, kalitemizi güncelleme açısından kamera aldım. Bu arada 1000 aboneyi geçtik dostlar. Ben hepinizden Allah razı olsun. Bana destek oldunuz. Sizlerle beraber bu kanalı büyüteceğim. İnşallah çok daha güzel videolar gelecek karşınıza. Sizlerden de videoları izleyip kendinize de bir pay çıkarıp yani faydalı içerikler üretmeye de devam edeceğim. Sizlerden de beklentim videoları sonuna kadar izleyip beğenip ve video hakkındaki yorumları da yorumlar kısmına yazmanız. Sadece bu. Çünkü özellikle kış aylarında gerçekten de video çekmek çok zor. Hem soğukluk açısından hem de balık popülasyonu açısından gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Diğer arkadaşlar da öyle, yani bu şekilde hani balık videoları çeken arkadaşlar da aynı şekilde zorluk çekiyordur eminim. Kış şartlarında hem çekim yapmak hem de bu balık popülasyonun olmadığı zamanlarda bir şeyler size aktarabilmek için saatlerce, bazen günlerce gidiyoruz. Eli boş döndüğümüz de oluyor ama size olumlu yönlerini aktarmaya çalışıyoruz. Sizler daha keyifli seyredebilmeniz açısından olumlu görüntüleri, faydalı görüntüleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Bu sebepten dolayı sizlerden sadece ricam kanala abone olun, beğenip video hakkındaki yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Çünkü olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Benim bir eksiğim varsa siz tamamlayın. Beraber öğreniyoruz çünkü. Beraber birbirimize faydalı olmamız lazım. Bu şekilde de kanalı büyüteceğiz inşallah. Sizlerden tekrardan Allah razı olsun. Çok güzel destekleriniz oldu ve bunlar beni çok güzel motive etti. Ben de bu sebepten dolayı hep daha fazla faydalı içeriklerle sizlerin yanında olacağım. Çünkü biliyorsunuz ki bizim ülkemizde fırsatçılar çok olduğu için ben bunların karşısına geçmek için hep sizlere daha uygun, daha güzel şeyler, el yapımı bazen satın alabileceğiniz daha uygun şeyleri paylaşacağım. Umarım desteğiniz eksik olmaz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Burada bayağı uğraştım. Bayağı da uzun süre denedim şansımı. Ama birkaç balık dışında pek bir şey alamadım, verim alamadım. Yani balık yoktu. Biraz daha ileriye gidip şansımı ileride denemek istedim. Kameranın nasıl çekim yaptığını, gece ışığında, sokak lambalarının ışığında veya yani değişken ışıklarda nasıl çekim yaptığını da sizlere aktarabilmek açısından yürürkenki videolarını da kayıt altına aldım. Buraları tabii ki hızlı geçeceğim. Bu bir aslında balık avı videosu değil de daha çok kameranın test videosu gibi bir şey düşünün yani. Çünkü soranlar olmuştu. Onları bilgilendirmek amaçlı paylaşıyorum bunu. Buraları hızlı geçiyorum.
LRF'nin en güzel yanı da böyle taşınabilir. İstediğiniz yere hemen anında yer değiştirebiliyorsunuz. Orada pek bir şey kısmetimizi bulamadık ama buraya geldim. Buraya ilk atışımdan itibaren, şimdi de zaten göreceksiniz. İlk atışımdan itibaren balık geldi ve devamı da geldi yani. 3-5 tane daha yakaladım ve gittim aslında. Çok da balık tutmak değildi niyetim. Aslında yemlik balık yakaladım. Daha sonrasında Çinekop'a gitmiştik. O yüzden gelmişken dedim hani kameranın kalitesine bakayım. Aynı zamanda da bir hem video çekmiş olurum diye. Yemlik balık yakalarken bir video çekmiş oldum. Daha sonrasında Çinekop'a gittik ama elimiz tamamen boş geldik. Hiçbir şey yoktu. Gırgırlar tamamen her yeri sarmışlar maalesef. Her yer gırgır dolu. Bunun hakkında bilmiyorum, imza topluyorlardı. İnşallah olumlu olur. Abi gırgır sokmayın. Marmara'ya inşallah gırgır sokmazlar bundan sonra. Çünkü zaten popülasyon yok ve bir de gırgırlar komple istila ediyorlar. Boydan boya boğazı ağla kapatıyorlar. Ne balık girebiliyor ne balık çıkabiliyor. O yüzden de ne var ne yok topluyorlar. Ben buna çok karşıyım. Tabii ki ekmek teknesidir. Anlıyorum ama abi boğazı kapatmayın. Boğazı kapatmayın abi. Yani gidin açıklarda yapın. Mesela geçenlerde bir ava dağa gitmiştim. Büyükçekmece'de bir ava. Kıyıdan yaklaşık 20 metre ileriye, 20 metre yani abartmayarak söylüyorum. 20 metre ileriye adam sermiş ağını. Ya kıyı ha burası, yani sahil kesim. Adam ağını sermiş 20 metre ileriye. Olta bile atamıyorsun yani. Olta atsan adamın ağına takılacak. Takımın kopacak vesaire. Yani insanlar 40 yılın başı kafa dinlemeye balık avına gidiyorlar. Ona bile izin vermiyorlar. Bu gırgırcılar veya ağ atan insanlardan bahsediyorum. Kıyılamayın abi. Gidin açıkta ne yapıyorsanız yapın ama kıyıya yanaşmayın. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yoruma yazarsanız sevinirim. Gerçekten de hani bazen düşündükçe bile, aklıma geldikçe bile sinirleniyorum. Kusuruma bakmayın ama yani ekmek teknesidir. Onu anlarım ama bunu kıyılamayın. Gidin açıkta yapın. Avınızı açıkta ağ mı atıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Ama kıyılamayın arkadaş. Yani 15-20 metreye kadar adamlar ağ seriyorlar. Kıyıdan 15-20 metre uzaklıkta. Bu istilacılık, başka bir şey değil yani. Lütfen arkadaşlar, bunu izleyen ağ atan insanlar da varsa lütfen birazcık daha duyarlı olalım. Zaten insanlar İstanbul'da robotlaşmış bir vaziyette. Yani tüm gününü, tüm haftalarını hep çalışmakla geçiriyorlar. Ayda yılda bir kere böyle ava çıkalım diyorsun. Sonra karşında hemen 15-20 metre ileriye adam ağ atmış. Yani ne keyif bırakıyorsunuz ne başka bir şey. Lütfen diyorum, biraz daha böyle elinizi vicdanınıza koyun ve kıyılamayın bu kadar. Yani gidin açıkta yapın arkadaş. Yani 400-500 metre ileriye gidin en azından. Yani kıyılamayın. Yani bir de sahil güvenliği aradığınız zaman adamlar karışmıyor. Biz ilgilenmiyoruz diyor. Adamlar atabilir diyor istediği yere. Ya böyle bir şey mi var ya? İstediği yere nasıl atabiliyor? Yok mu yani bunun kanunu veya bir başka bir şeyi? Lütfen dostlar, yani biraz daha elinizi vicdanınıza koyun. Ona göre avınızı yapın. Allah bol bereket versin size. Ama kıyılamayın lütfen. Rica ediyorum. Videonun konusunun dışına çıktım. Kusura bakmayın ama aklıma gelmişken de bunu söylemek istedim. Bir yerde imza da toplanılıyor bu konu hakkında. Umarım imza ve avukatlar da olumlu yönde, bizim açımızdan olumlu yönde karşılık bulurlar. İnşallah diyelim, bu kıyıya kadar ağ atanlardan kurtuluruz diye ümit ediyorum. Dostlar, benim videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.